Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Efeler Mahallesi'nde bulunan tam müstakil 4 odası bulunan triplex yapıda ve aynı zamanda nizami bir site görüntüsü içerisinde bulunan hemen karşı taraftaki villamızı incelemeye geldik. Biraz sonra anlatacaklarımı dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü içerisini gezdim, videoya başlamadan önce içerisini gezdim. Oldukça güzel bir mimari ve oldukça güzel bir iç dekorasyon yer alıyor. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde villamızın içerisine girelim ve detayları içeride sizlere tarif etmeye çalışalım. Öncelikle villamıza giriş yaparken sağ tarafta görüntülü bir diyafonumuz burada yer alıyor ve aynı şekilde açılır bir kapıdan buradan içeriye girebiliyoruz. Aracımızı tabii dışarıda yeterli alan olduğu için açıkçası dışarıda bırakabilirsiniz. Ya da istenirse daha sonra küçük bir düzenleme yapılarak bu bahçe içerisinde de konumlandırabilirsiniz. Öncelikle villamızı dört taraftan dış cephe olarak bir gezeceğiz. Daha sonrasında çelik kapıyı kullanarak içeriye gireceğiz. Villamız tam müstakil olmasından dolayı her tarafı, dört tarafı da güzel bir bahçe ve peyzaj kullanım alanı bizlere sunulmuş. İsterseniz bu taraftan, sağ taraftan doğru ilerleyelim. Burada geniş bir çim kullanılmış. Buraya istenirse tabii özellikle hem şemsiyenizi hem armut minder dediğimiz puf minderleri koyarak güzel bir yaşam alanı burada oluşturabilirsiniz. Yine tabii küçük evcil hayvanlarınız varsa burada da çok rahat bir şekilde dışarıya çıkartabiliyorsunuz. Bahçeyi tamamladıktan sonra havuz bölümüne doğru geldiğimde ise şöyle gösterelim. Şu an tabii Kasım aylarının sonlarındayız. Bu tarihte videomuzu çekmemize rağmen havuzu gayet temiz olduğunu görebilirsiniz. Sağ tarafta güzel yine 2 adet şezlongumuz burada yer alıyor. Arka taraftan doğru baktığımda ise villamızın görüntüsü bu şekilde. Devam edelim. Bahçe mobilyalarını sizlere göstermek istiyorum. Bahçe mobilyaları gerçekten hem havuz başında hem de yaz kış burada kalabilmesi düşünülmesinden dolayı suya dayanıklı. Şöyle gösterelim. Kaliteli bir ağaçtan dekore edilmiş, bunlardan üretilmiş ve oldukça güzel. Yaz ve kış aylarında da dışarıda kalabilir. Bahçeyi tam tur gezdikten sonra şimdi çelik kapımızdan itibaren villamızın içerisine geçiş yapacağız. Özellikle villamızın içerisinde biraz daha fazla detay size aktarmış olacağım. Bu yüzden isterseniz bu bölümden itibaren yanınıza bir çayınızı, kahvenizi hazırlayarak ve arkanıza yaslanarak izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle villamızın içerisine girdikten sonra ilk yapacağımız iş hemen sol tarafa doğru dönüp buradaki akıllı ev sistemi sayesinde eve giriş butonuna basarak tüm elektrikli panjurları aktif edebilirsiniz. Yine villamız içerisinde güvenlik açısından oldukça önemli kriterler var. Bunlardan bir tanesini hemen şöyle göstermek istiyorum. Hareket sensörümüz yer alıyor. Yine villamızın dışında güvenlik kameraları kayıt alıyor ve aynı şekilde mutfak bölümünde ise şöyle gösterelim. Yangın sensörü de yer alıyor. Olası bir duman kaçağında veya gaz kaçağında orası aktif bir şekilde çalışmış oluyor. Şimdi tekrar villamızın giriş kapısından başlayacak olursak, ilk plan bu şekilde olacak olursa sol tarafa doğru dönelim. Sol tarafta güzel bir, özellikle şöyle retro tarzda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle zemin çalışmaları şöyle gösterelim. Zemindeki küçük kare fayanslar 90'lı yılların esintilerini bizlere gösterdiğini söyleyebilirim. Böyle dolgu taş görüntüsüyle yapılmış. Hemen sol tarafa doğru döndüğümde ise geniş bir boy aynası, geniş bir aynamız, lavabomuz, askılı bir klozetimiz ve yan tarafta özellikle havuz sonrası da kullanabileceğimiz veya denizden geldikten sonra hızlı bir duş alabilmemiz için kullanılan bir duş başlığı yeri bulunuyor. Hemen sağ tarafa doğru döndüğümde ise villamızın girişinde geniş bir portmanto vestiyer alanı ve aynı şekilde ayakkabılarınızı giyebilmeniz için burada oturabileceğiniz bir puf alanımız yer alıyor. Salonumuz bu açıyla baktığımızda aslında salon mutfak ayrı olarak düşünebilirsiniz. Salonumuz açık mutfak fakat öyle bir güzel konumlandırılmış ki hem havalandırma sistemi olsun hem bulunduğu konum vasıtasıyla hiçbir şekilde salon bölümünde engel teşkil etmeden burada çok rahat bir şekilde yemeklerinizi pişirebilirsiniz. Saklama alanına değinecek olursak gördüğünüz gibi zeminden tavana kadar, neredeyse tavandaki son milimetreye kadar güzel bir işçilikle güzel bir mutfak dolabı burada tasarlanmış. Üst taraflar led aydınlatmalı olduğu için ve aynı zamanda karartma camlı olduğu için güzel bir kullanışlı alan bizlere oluşturuyor. Sağ tarafta ise ankastre fırınlarımızı görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafta yine ankastre bir ocağımız. Burada
Silverline'ın tabii sadece tanıtım amaçlı bunları sizlere anlatmak istiyorum. Burada güzel bir aspiratörümüz, yine çay kahve stand olarak kullanabileceğimiz köşemiz, elektrikli ev aletlerimizi dizebileceğimiz bölüm burası ve yan tarafta geniş bir buzdolabı bölümümüz yer alıyor. Burada lavabonun haricinde güzel bir havalandırma penceremiz de yine villamızın girişine doğru bakmakta. Mutfaktan salona doğru döndüğümde ise özellikle yemek takımı ile ayrılmış olması oldukça kullanışlı. Yemek takımlarını şöyle yakından inceleyecek olursak şu an 6 kişilik bir masa ve tabi ortasında kitabesini açtığınızda 8 kişi de burada güzel bir şekilde oturup yemeğinizi yiyebilirsiniz. Hemen yanında bir vitrin alanımız yer alıyor. Yine içerisi karartma camlarla döşenmiş. Yan tarafa doğru döndüğümde ise hem klimamız hem TV ünitemiz bu şekilde kullanılmış. Orta sehpamız ve koltuklarımızın dizilimi oldukça kullanışlı. Bu koltuk grubunun bir diğer özelliği ise istediğiniz gibi ekleme çıkarma yaparak ayrı ayrı da kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, karşı taraftaki üçlü bir koltuk ama bunu araya aparat koyarak tekrar bir parçadan temin ederek bunu dörtlü hale getirip daha da uzatabilirsiniz. Aynı şekilde yandakini de bu şekilde döşeyebilirsiniz. Salonumuzun bakış açısı ise ön taraftaki havuza doğru bakıyor. Ben şöyle perdeleri açmadan sadece göstereceğim, zaten videomda da anlaşıldığı üzere. Buradan perdeleri kaldırdığınızda direkt kendi havuzunuza doğru oturmuş olabiliyorsunuz. Şimdi giriş katı tamamladıktan sonra düzeltelim tekrar. Son bir yatak odamız, ilk giriş kattaki yatak odamız bu şekilde. Özellikle yaşlı ebeveynleriniz varsa bu giriş katta onları ayırabilirsiniz. Çünkü merdiven problemi yaşamadan rahatça burada gündelik olarak bu yatak odasını onlar kullanabilirler. Burada da yine güzel bir dekorasyon, gardırop düşünülmüş. Tüm boşluklar değerlendirilerek 3 kapaklı geniş bir gardırop alanı burada yer alıyor. Yine buradaki yatak odamızda da spot aydınlatmalar, yine başucu kitap okuma aydınlatmaları, komodinler ve klimalar hepsi muntazam bir şekilde uygulanmış. Şimdi merdivenleri kullanarak üst kata doğru çıkalım. Özellikle merdiven genişliğinden bahsetmek istiyorum. Buradaki merdiven boşluk alanımız oldukça büyük. Hiçbir şekilde sıkışıklık yaşamadan üst kata rahatça erişebiliyorsunuz. Çıktığımızda şöyle güzel bir portre bizi karşılıyor. Yan tarafa doğru döndüğümde ise antre alanı takip ediyorum ve diğer yatak odalarını biraz sonra göstereceğim. Öncelikle sağ taraftaki geniş, hatta şöyle gösterelim. İçeriye girdikten sonra hemen yanında kendine ait bir ebeveyn banyosu bulunan birinci yatak odamızı bu şekilde sizlere tarif etmeye çalışalım. Karşı tarafta güzel bir banyo lavabomuz yer alıyor. Hatta lavabo demişken bunu biraz daha yakın çekim gelmek istiyorum. Çünkü burada güzel bir doğal taştan kullanılmış olan, hatta sesinden de anlayabileceğiniz üzere güzel bir taş lavabo burada düşünülmüş. Hemen yanında bir klozetimiz ve onun da yanında ise şöyle içerisinde hatta armatür gruplarının da ankastre olduğunu şöyle göstermek istiyorum. Güzel bir duşakabin alanımız burada yer alıyor. Ebeveyn banyosunu tamamladıktan sonra yatağımız şöyle gördüğünüz gibi çift kişilik bir karyola üzerine düşünülmüş. Hemen yan tarafında ise yine geniş hacimli, buraya özel olarak yapılmış olan bir gardırop bölümümüz burada yer alıyor. Yine bu odamız içerisinde de özellikle yatak başlığı bölümüne denk gelecek yerler ise ahşap bir kaplama buralarda. Hatta şöyle daha yakından gelerek sesini gösterelim. Güzel bir ahşap kaplama burada yapılmış. Gördüğünüz gibi şık ve güzel. Çok fazla eşya kalabalığı olmadan da bu şekilde portatif eşyalar tercih edilerek de kullanabileceğiniz, yine makyaj masanız, puf minderiniz, yatak başlığınız derken tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz mantıklı bir yatak odamızın ve manzarası da bu şekilde. Burada bir avantajımız ise şu: hemen karşı tarafta görmüş olduğunuz yeşil alanda herhangi bir imar durumu söz konusu değil. Karşı taraf imara kapalı olduğu için siz burada yaşadığınız takdirde manzaranızdan dolayı hiçbir şekilde feragat etmeden güzel bir yeşil alana doğru bakan yerden ev sahibi olmuş oluyorsunuz. Şimdi diğer ikinci yatak odamızı tamamladıktan sonra üçüncü yatak odasına doğru geçiş yapalım. Bu yatak odamızın içerisine girdiğimde ise kendine ait bir balkon kullanım alanı burada yer alıyor. Yine burada da geniş hacimli bir çift kişilik yatağımız, klimamız, komodin başlıklarımız ve gardırop alanımız burada bulunuyor. Şöyle gösterelim hemen. Tabii antre bölümlerinde seramik fayanslar kullanılmıştı, mermer desenli olanlar. Yatak odalarının içinde ise
Şöyle gösterelim. Güzel, kaliteli laminat parkeler burada bulunuyor. Buradan da yine ön tarafa doğru baktığımda güzel bir kendinize ait kullanabileceğiniz bir balkon alanı bulunmakta. Bununla birlikte 3 tane yatak odası gördük. Son olarak orta katı tamamlayacağız. Bir yatak odası daha göstereceğiz fakat ortak kullanım alanını, diğer banyomuzu şöyle gösterelim. Açıkçası videoda nasıl belli oluyor bilmiyorum ama burayı gezdiğinizde daha iyi anlayabiliyorsunuz. İç kullanım alanı antrede, odada, salonda, banyoda da olmak üzere standardın oldukça üstünde. Örnek veriyorum, bu banyoya girdiğimizde sol tarafta bir çamaşır makinesi konulmuş. Lavabomuz, aynamız derken, tavan yüksekliği derken içerisi gayet yeterli büyüklükte. Hiçbir şekilde sıkışıklık, bir daralma hissetmeden çok rahat bir şekilde buralara giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Özellikle kapılarımıza değinecek olursak kapılarımız yine lake kaplamalı fakat bu sefer üzerleri şöyle gösterelim. Kendine ait bir yapısı, oyma işçilik olarak güzel bir yapısı yer alıyor ve kapılarımızın malzeme kalınlığı oldukça ideal durumda. Evet, diğer yatak odamıza girdiğim zamanda ise yine bir karşı tarafta makyaj masamız, yatak başucu komodinimiz, çift kişilik yatağımız bu sefer burada baza kullanılmış. Bu da tabii isteyenler için seçenek oluşturmuş. Yine karşı tarafta klimamız ve kendi odamızın kendine ait olan bir gardırobı burada yer alıyor. Tabii manzaradan dolayı hiçbir şekilde feragat etmeden şöyle gösterelim. Burada da yine ön taraftaki havuzumuza doğru bakan bir penceremiz yer alıyor. Ki zaten yan tarafında yine kendine ait olan bir yeşil alan durumu söz konusu. Evet, villamız yani oda kullanımı olarak da güzel, dizayn olarak da güzel. Zaten bir villanın rahatlığını, ferahlığını bence bu antre bölümündeki boşluklardan daha net anlarsınız. Çünkü genellikle düşük metrekarelere yapılan mimarilerde belli noktalardan feragat edilmek zorunda. Bunlardan da en çok kullanılan nokta ise merdiven boşluğu. Ama bu villamızda herhangi bir şekilde sıkışıklık yaşamadan şöyle gösterelim. Hem merdivenlerin en genişliği uzun hem de yükseklik olarak, tavan yüksekliği olarak gayet ideal boyutlarda yapıldığını söyleyebilirim. Üst kata çıktığımda ise burada yine ortak kullanım alanında bir banyomuz var. Sol tarafta güzel bir lavabomuz. Hemen yanında askılı bir klozet ve karşı tarafta paravan bir camla ayrılmış olan duş alanımız yer alıyor. Tabii en üst kat genellikle ev sahibine ait olacağını düşünürsek eğer burayı bir ebeveyn banyosu olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi yatak odamızın içerisine girdikten sonra burada da sonuncu yatak odamız, en üst katta bulunan yatak odamızı sizlere göstereceğim. Burada güzel bir yatak başucu aydınlatmaları, ki içerisini şöyle gösterelim. LED aydınlatması bulunan güzel bir komodinlerimiz yer alıyor. Çift kişilik yatağımız, yine içerideki diğer mobilya ve aksesuarlarımızı detaylı incelemenizi istiyorum. Çünkü güzel bir şık bir ortam burada oluşturulmuş. Yine alt tarafta güzel bir halımız burada yer alıyor retro tarzda. Gardırobumuz bu odaya özel üretilmiş, özel yapılmış. Onun haricinde yine klimamız ve buradan da dışarıya baktığımız cephede ise şöyle size küçük de bir sürprizim olacak tabi. Burada yeşil alanın bitim noktasında denizi de görebildiğiniz bir bölüm yer alıyor. İsterseniz o sahili takip ederek, isterseniz yolun diğer yönünü takip ederek size en yakın plajlara erişmeniz mümkün. Zaten özellikle Didim'i hiç bilmeyenler için anlatmak istiyorum. Tabii şu karşı taraftaki depo odasını da gösterelim. Ondan sonra bir özetleme yapalım. Burada çatının eğiminden de faydalanarak ekstra bir alan oluşturulmuş. Aslında burası ölü bir alan değil. Şöyle göstereyim. Buranın işe yarar bölümü karşıda gördüğünüz gibi termosifon yerimiz. Yine kalorifer tesisatı bağlattığınızda yan taraftaki tesisatı görebiliyorsunuz. Orayı sıcak su deposu kombi olarak kullanabilirsiniz. Geri kalan bölümlerde ise kendinize ait saklama alanı, bir depo alanı olarak da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi villamızın özelliklerini hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim Didim'le alakalı birkaç teknik bilgilere sizlere anlatmaya çalışalım. Özellikle yazlık bölgelerden kendinize ait güzel bir kullanışlı ev almak istediğinizde, araştırma yapmak istediğinizde bu bilgiler işinize yarayacaktır. Didim bölgesinde açıkçası her yer denize yakın. Özellikle altınızda küçük bir taşıt olmasına rağmen elektrikli bisiklet olabilir, motosiklet olabilir, araç olabilir. Bunların hiçbiri yoksa minibüsler kullanılabilir.
Bunları kullandığımız takdirde en fazla, en uzak gideceğimiz lokasyonlar 15 kilometre, 15 dakikalık, 20 dakikalık mesafelerde yer alıyor. Baştan başa Didim'i gezdiğimizde ise yaklaşık 10 kilometrelik, 11-12 kilometrelik bir alana tekabül etmiş oluyor. O yüzden burada ev alırken tek düşüneceğiniz şey iç kullanım alanı size göre mi, dekorasyonu, konumu size göre mi, buna karar vermeniz gerekli. Çünkü zaten her yer birbirine yakın, tüm denizler, tüm plajlar sizlere yakın olmuş oluyor. Onun haricinde Didim'e hava yoluyla gelmek isterseniz hem İzmir'i hem Bodrum Milas Havalimanı'nı kullanabiliyorsunuz. Oradan da buralara çok rahat bir şekilde havalimanı transfer araçlarını kullanarak Didim'e erişmiş oluyorsunuz. Doğası güzel, plajları gayet temiz. Burada yaklaşık 4 ay, 5 ay, hatta 6 ay diyebilirim, denize girebilirsiniz. Güzel bir, kullanışlı ve temiz bir havasına sahip, çok fazla da kalabalık olan bir bölge değil. Sosyoekonomik olarak da oldukça mantıklı. Diğer popüler tatil beldeleri kadar da hayat pahalılığı, fiyat pahalılığı buralarda yok. Ege bölgesinde en ekonomik fiyata yer alabileceğiniz bölge Didim bu arada. Bunu da internet üzerinden zaten istediğiniz gibi de araştırabilirsiniz. Yine bunlarla alakalı hem Didim'le hem bu tarz gayrimenkullerle alakalı sormak istediğiniz tüm soruları aşağıda yazan iletişim numaralarından ister arayarak ister WhatsApp üzerinden bizlere ulaşarak aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Evet, benim sizlere kısacası hızlı anlatmak istediğim özellikler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bunlarla alakalı tanıtım videolarımızın devamını hem YouTube kanalımız üzerinden Salih Demir Emlak olarak girdiğiniz zaman YouTube kanalımız üzerinden izleyebilir ve aynı isimle Salih Demir Emlak olarak Instagram hesabımız üzerinden diğer seçeneklerimiz, alternatiflerimizi de inceleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu an videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.